Merhabalar Derin Universe sakinleri, ne haber, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır, her şey çok güzel gidiyordur hepiniz için. Yapabilirim kendime ve benim çocukluğumu beni insan olarak çok etkileyen hikayelerin bu tip böyle items'larını biriktirmeyi çok seviyorum. Şimdi önümde notlarım var çünkü bu videonun konusu yapımcılık olacak. Çünkü bildiğiniz üzere sektörel anlamda terim eksikliğimiz çok fazla var. Ve yapımcı dediğimizde sizin aklınıza ne geliyor mesela? Benim aklıma gelenle büyük ihtimalle herkesin aklına gelen şey biraz daha şöyle bir şey ilk akla geliyor. Parayı veren kişi. Ama aslında Türkiye'deki bu yapımcı mantığı aslında yanlış bir mantık. Çünkü neden? Yapımcı sadece parayı veren değil, aynı zamanda hikayeyi marka haline getirecek kişi yapımcı. Ve benim de zaten bunun en sevdiğim örneklerinden biri Shonda Rhimes'tir. Kendisi yazar olarak başladığı bu yolda aynı zamanda showrunner ve yapımcılık yapmaya kadar giden bir yolculuğu var Shonda Rhimes'ın. Ve kendisinin de o kariyer yolculuğunu çok seviyorum. Bu yüzden de yapımcılığı birazcık bu videoda konuşalım istedim. Yapımcılığı tartışalım istedim. Yorumlarda da kendi fikirlerinizi yapımcılık hakkında, Türkiye'deki yapımcılık sektörü ve dünyadaki yapımcılık sektörü hakkında yorumlarınızı yorumlarda yazmayı unutmayın. Baştan söyleyeyim, abone olup Instagram ve TikTok'ta da Derin Universe takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi konumuza geri dönelim. Önümde tabii ki notlarım var. Çünkü bu konular birazcık daha böyle terimsel konular olduğu için iyi açıklamak istiyorum. Kısacası önce şuradan bir özetleyerek başlayalım. Yapımcılık Türkiye'de daha kişi bazlıyken yurt dışında, özellikle Hollywood'da sistem bazlıdır. Yani yapımcılık belli bir sistemin üzerine kuruludur. Kişiler bazlı bir kampanya ya da şirket değildir. Yani mesela şöyle söyleyeyim size, siz çok büyük bir şirketin yapımcısını bilmezsiniz yurt dışında. Yani bilirsiniz ama yapımcısının adı çok geçmez. Daha çok o marka adı çok geçer. Ama Türkiye'de ise maalesef yapımcıların kendi adı daha fazla geçiyor. Yapımcılar kendileri ön plana çıkıyorlar ve markalaştırmaktansa kendilerinin işleriymiş gibi davranıyorlar her yapımcı için değil tabii ama çoğu sanki bu projelerin hepsi sadece onlarınmış gibi davranıyorlar. Biraz daha öyle bir bakış açıları ve kendilerini lanse ediş şekilleri var. Şimdi genelde yurt dışında uzun süreli planlamalar yapılır yapımcılar tarafından. Bunun en büyük örneği tabii ki Marvel. Kevin Feige kendisi fazlar halinde bir yapım stratejisi uyguladı ve bu yapım stratejisinde de çok başarılı oldu diyebiliriz belli bir süre boyunca. Şu anda tartışılır, başarısı biraz daha tartışılır bir noktada ama genel baktığımızda, çerçeveye baktığımızda gerçekten başarılı bir yapımcı görüyoruz. Çünkü uzun süreli, uzun yıllara ayıran bir plan stratejisi vardı yapımcının. Fakat Türkiye'de bunu çok göremeyiz. Türkiye'de çok fazla birbirleriyle bağlı projeler, hikayeler, evrenler, bu tip şeyleri göremeyiz. Çünkü genelde tabii biraz daha senarist kısmından bakan arkadaşlarım var, oyunculuk kısmından bakan arkadaşlarım vardır aranızda. Hep sistemi konuşuyoruz. Hep oyuncuların dizi süreleri çok fazla, filmler neden kalitesiz, diziler neden bu kadar kalitesizleşti vesaire. Hep bunu biraz daha aslında hiyerarşik piramitte en alt kısmından çözmeye çalışıyoruz. Ama bunun biraz daha üst kısmından başlayarak maalesef ki hızlıca bir çözüm istiyorsak ve köklü bir çözüm istiyorsak, hızlı çözümden çok köklü bir çözüm istiyorsak diyeyim, bunun daha hiyerarşik düzlemde piramidin yukarısından başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yapımcılar ve kanallar tabii ki ve işletme. Yani ben business okuduğum için bu taraftan ele almak istiyorum bu konuyu. Ve kadın yapımcılığının azlığından da bahsetmek istiyorum bu videoda. Bunun üzerine bir yazım da vardı zaten. Üretim tarzı olarak bahsettiğim gibi
Yurt dışı Hollywood dediğimiz daha blockbuster filmlerinde, festival filmlerinde dünya çaplı konuşuluyor bu filmlerin üretim tarzları daha uzun süreli ve yapımı dahi 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 ay süren, 6 yıl sürebilecek kadar uzun yapım süreçleri geçiren filmler bunlar. Türkiye'de ise daha fast food ortaya konuluyor. Mesela ya tabii ki daha az bütçeyle hareket eden ve o az bütçeyle yapılan festival filmleri daha niş kitle dediğimiz şey bu arada kimse kimseden yüksek değil benim gözümde. Hollywood ya da festival filmi diye ayrılması da benim gözümde filmlerin ve dizilerin doğru bulmuyorum ben. Çünkü bir tanesi parasını festivallerden çıkartırken bir tanesi parasını izleyen gelir sinema izleyicilerinden çıkartıyor. Bir tanesinin yapımı daha fazlayken, yani daha ünlü bir yapım tarafından daha bütçeli yapılabilirken diğeri daha bütçesiz yapılan filmler. Arada bir fark yok ama tabii ki vizyon farkı var. Çünkü blockbuster ya da Hollywood filmleri, yüksek bütçeli filmlerde belli bir tekelleşme var ve o sektörün o kısmı maalesef ki festival filmlerini yapan kısma iş vermek konusunda ve onlara alan açmak konusunda çok daha tekelleşmiş bir mevzu alanda. Yani aralarında kalite bir fark geldiğini düşünmüyorum ben. Başına festival ya da sinema filmi, yani popüler filmler dediğimizde. Faruk Turgut'un Gold yapımın sahibi şöyle bir şey okumuştum kendisinden. Şöyle bir söylemi vardı. İlk 10 bölüm bütçeden gider. Yani ilk 10 bölüm aslında cepten gider. Bütçeden dediği cepten gider. Yani aslında işte bu işletmelerin, bu yapım şirketi işletmelerinin ne kadar biraz uzun süreli değil, kısa süreli planlamalar ve stratejik boardlar ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Bu ne demek? Bu şirketler bir yapım ortaya atmadan önce bir yapımı, bir product dediğimiz bir ürünü, bu ürün ya dizi ya da film, bu yapımcılar bu ürünü çıkarmadan önce ilk baktıkları şey cast oluyor. Ve aslında burada bakılması gereken ve uzun bir süre cast oluşturulmadan dahi önce masa çalışmalarının yapılması gereken şey bu vizyonun nasıl ortaya çıkacağı, ne zaman ortaya çıkacağı, ne kadar bütçenin ne kadar prodüksiyonda hangi yere yüklenilmesi gerektiğini. Bütün bu planlamalar, desk research dediğimiz şeyler ve masa başı planlamalar, konuşmalar çok kısa bir sürede yapılıyor. Hatta yani gerçekten de inanılamayacak derecede kısa derecede yapılıyor ki bahsedilmiyor bile bazen bazı projeler için. Direkt kas çalışmalarına başlandı ve yapıldı. Ya da direkt raftan alındı, artık yapılacak. Ya da mesela 5 yıl bekliyor proje ve o 5 yıl boyunca başka projeleri öne sürüyorlar. Çünkü o anlık, o günün, o dönemin popüler oyuncusunun projesi olabilir o. Ve ona göre hareket ediyorlar. Aslında dönemsel popülariteye göre hareket ettikleri için ve oyuncularla hikaye bazlı sözleşmeler değil, büyük oyuncularla direkt anlaşma imzalıyorlar ve o anlaşmaya göre onlara hikaye gönderiyorlar. Mesela ben bu sistemi algılayamıyorum. Bu dünyada da tabii ki böyle çok var ama genelde dünyada yönetmenler oyuncu sevdikleri oyuncularla anlaşıyorlar ve onlarla sürekli uzun süreli bir ilişki içerisinde olup projelerinde bulunduruyorlar. Yapım şirketleriyle, direkt yapımcılarla bazı sözleşmeler, hikaye ortada yokken o oyuncuyu alıyorsun ve o oyuncuyu sırf popüler olduğu dönemde onun dizisini yayınlamak istiyorsun. Mesela bu gibi şeyler sistemsel anlamda kesinlikle çok kısa süreli başarılar elde ettiriyor. Hem çok kısa süreli başarılar elde ettiriyor hem de artık o star medya dediğimiz star diziler ve filmler artık yok. Çünkü insanlar daha yeni kan, daha gerçekten hikaye almaya odaklandığını düşünüyorum biraz da. Bunun sebebi de insanların değişmesi değil,
bizim elimizdeki platformların çoğalması ve tabii ki senin izleyebileceğin çeşitliliği senin artık fark edebiliyor olman ve tek tıkla bunlara erişebiliyor olman. Bu en büyük yapımcılarda gördüğüm, Türk yapımcılarında gördüğüm en büyük eksik oyuncular bazlı hareket ediyor olmaları ve hikaye bazlı değil, kültürün getirdiği o anlık sosyal medyanın getirdiği popülariteye göre hareket ediyor olmaları en büyük aslında yapımcıların düştükleri handikaplardan biri. Şimdi şöyle, tabii ki Hollywood filmlerinin bütçesi daha yüksek. Ama en başa geldiğimizde onların o bütçeye getiren onları aslında çakallık yapmıyor olmaları. Türk sektörüne, Türk dizi film sektöründe yapımcılıkta yapımcıların şöyle bir stratejisi vardır. Açıyı değiştir, aynı mekan 2 sahneyi çekelim gibi bir kısa bir çakal mantıkları vardır. Çakalın altını çiziyorum, yani bir hakaret anlamında söylemiyorum. Ama böyle bir stratejileri vardır. Yani mekanlar hep aynıdır. Mesela dizilerde gördüğünüz mekanların çoğu birbirleriyle çok benzer. Aynı anda aynı mekanı kullanan ve farklı amaçlar için kullanan 10 dizi olabilir. Çünkü onunla anlaşılmıştır. Aynı yapım sadece oraya para vermek için yatırmıştır ve aynı yapım bütün projeler için aynı yeri kullanır vesaire vesaire. Bu gibi aslında kısaya kaçan, daha kısaya kaçan yanlış oldu, kolaya kaçan stratejiler benimsedikleri için hikayeleri hiçbir zaman genişlemez. Hiçbir zaman kurdukları dünya çok farklı olamaz. Bunların accept'leri var mı? Var. Yani çok daha iyi diziler, filmler, yani filmler açıkçası ben Türk sinemasının çok iyi bir yere gittiğini düşünmeyenlerdenim. Çok da iyi filmler ve diziler tarihimiz yok. Ve dizilerde gene biraz daha anlatımı uzun olduğu için daha kolaya kaçılıyor ve hikaye anlamında seyirciyi alabiliyoruz bazen. Ama filmlerde dünyanın çok gerisindeyiz. Maalesef keşke sinema sektörümüz çok daha iyi bir yere gidebilse. Ama şu anda para getiren yer diziler olduğu için yapımcılar da sadece dizilere odaklanmış durumda. Ama işte çok anlık hareket ediyoruz. Hiç uzun süreli planlarımız yok ve bunun sonucunda aslında gene başarısızlığa neden olacak benim gözümde. Diğer konuya geçebiliriz. Anlatı farkı. Hollywood daha hızlıdır. Hollywood, Amerika. Ben burada Avrupa dizi filmlerini bu videoda konuşmayacağız. Onların yapımcılık tarzlarından bu videoda konuşmayacağız. Eğer isterseniz yorumlarda onlardan da bahsederiz. Bu video daha çok Türkiye vs. Hollywood olacak, yani yapımcılık sektörü açısından. Yapımcılardaki en büyük gene bizdeki hatalardan biri. Ama bazen de belki de avantaj şu anda ticari anlamda dışarıya satabilmemiz süre. Herkesin de bildiği üzere. Bizim anlatımımız bir bölüm 2,5 saat kadar sürüyor. Bunun tabii ki kanallarla, reklam gelirleriyle çok bağlantılı bunların hepsi. Çünkü genel anlamda ekonomi çok büyük bir düşüşte olduğu için reklam gelirleri ve bu reklam gelirlerini karşılayabilecek kanallar vesaire, kanal sahiplerini vuran bir ekonomi yok aslında arkadaşlar. Kanal sahipleri ve yapımcılar zaten kaymak tabaka bu ülkenin ve dünyanın da öyle. Çünkü hiyerarşinin başındaki insanlar. Burada asıl vuran insanlara yapımcıların para kaybetme korkuları ve aynı kanalların para kaybetme korkuları, risk almamak. Hiçbir zaman kendimi sansürlemeye çalışıyorum. Çünkü biraz bir konu, riskli bir konu. Ama her şey bir circle gibi düşünün. Siyasal, ekonomik, diziler, filmler, sanat, yapımcılık. Bunların hepsi bir circle. Hepsi çok geniş bir circle ve hepsi birbirini etkiliyor. Yani
Emin olun bir kanallarda para yok, reklam gelirlerini karşılayamıyorlar vesaire vesaire gibi şeyler. Neyse. Biz 3 saatlik diziyi istemiyoruz ya. O kadar kötü ki. Arkadaşlar 3 saatlik dizinin yapılıyor olmasının tek sebebi ne biliyor musunuz? Yurt dışına 15-20 bölüm şeklinde satabiliyor olmamız. Yani iç pazarı değil dış pazarı düşünüyor olmamız. Yapımcıların, kanalların değil yapımcıların dış pazarı düşünüyor olmaları. Çünkü 3,5 saatlik diziyi sen 10 bölüm diye Arap ülkelerine satabiliyorsun. Ve onunla birlikte sen TL değil, döviz kazanmış oluyorsun. Yani arkadaşlar bu yüzden yani kimsenin yani o para yok denilen sektör yapımcılık sektörü mü sizce gerçekten? Ya da kanallar mı? Kimin nasıl nerelere geldiği bizim işimiz değil ama hiçbirinin sırtı yere gelmez zaten. Buna eminiz. Hiçbirinin sırtı yere gelmez. Hiçbiri sorun olarak sorunlu bir yerde değiller. Buradaki tek şey açgözlülük. İç pazarı değil dış pazarı düşünüyor olmaları. Türk seyircisini değil Orta Doğu seyircisini düşünüyor olmaları. Ve Orta Doğu'ya ve quantity dediğimiz sayıya kaliteden daha fazla değer veriyor olmaları. Çünkü onların sayı bazlı alacak, kaliteye bakmadan alacak bir pazarları var. The end. Pazarlama gücü. Pazarlama stratejileri diyelim. Arkadaşlar yapımcılık dediğimizde aslında sadece parayı veren kişi olmuyor. Bu bütün süreçlerle ilgilenmesi gereken kişi oluyor aslında. Parayı verecek kişi olduğu için. Ve aslında maalesef ki Türkiye'de böyle bir vizyon çok da söz konusu değil. Bazı yapımcılar için tabii ki de eksepsiyonel kişiler, yapımcılar var. Vardır, bilmediğim de vardır 1 milyon tane. Ama genel anlamda baktığımızda başı tutan yapımcıların pazarlamaya o kadar da önem vermediklerini görüyoruz. Önem verseler bile bunu çok copy paste bir biçimde yaptıklarını görüyoruz. Yani kendi vizyonlarından, hikayelerinin vizyonlarından bir pazarlama stratejisi yürütmüyorlar. Başka pazarlama stratejilerini, dünyadaki pazarlama stratejilerini kopyala yapıştırıp yapmaya çalışıyorlar. Onu bile çok fazla yapmaya aslında bütçe ayırmıyorlar. Genelde bu bütçelerin hepsini oyunculara gidiyor. Pazarlama diye bir bütçeyi o kadar kısıtlı bırakıyorlar ki bırakmak zorunda kalıyorlar. Çünkü oyunculara gittiği için o paralar ya da vermek istemedikleri için diyelim. Biliyorsunuz ki Hollywood bunu daha savaş, bir war şeklinde yapıyor. Çünkü mesela Barbie, Oppenheimer diyelim, Wicked şimdi girdi. Wicked'ın ikincisi girdi ve her yerde Wicked'ı görebilirsiniz. Aslında bir gerilla pazarlama dediğimiz, bizde terimsel olarak size söyleyebileceğim gerilla pazarlama stratejisini genelde Hollywood filmleri uygular. Bu gerilla pazarlama dediğimiz şey de her yerde. Her yerde yani billboardlarda Lego ile merchandise, işte Lego ile Barbie ile onunla bununla collabs, bununla işte çıkalım bunun programına falan filan ya her yerde görüyorsanız bunu bilin ki o yapım gerilla pazarlama stratejisi ile ilerliyor. Bunu genelde Oscar filmlerinde görmeyiz. Daha çok Hollywood gişe filmlerinde bunları görürüz. Ama aynı zamanda aslında bu festival filmleri için de geçerlidir. Çünkü neden? Festival filmleri de bu sefer Hollywood'da öyle bir büyük bir festival filmi alanı var ki dünyada, özellikle Londra'da. Festival filmleri festivalleriyle pazarlama, festivallerin büyüklüğüyle büyük bir pazarlama stratejisi sürerler. Aslında bu da başka bir alan.
Londra'nınki bambaşka bir stratejisi var. Londra gerçekten de taşındığımdan beri billboardlara dikkat ettiğimde, genelde pazarlama stratejilerine dikkat ettiğimde gerçekten enteresan bir pazarlama stratejileri var dizi ve filmler için. Eğer isterseniz onu da yorumlara yazın. Bir sonraki videoda belki de onu konuşuruz. Sizin isteğinize göre tabii. Bu şekilde ama Türkiye'de maalesef ki bir kreativite olsa dahi izin verilmiyor. Yapımcılar para bütçe bazlı, yani finans ekipleriyle kurdukları süreyi, yani geçirdikleri süreyi yaratıcı ekiple geçirseler çok daha uzun süreli bir kazanç elde edeceklerine eminim. Bunların bir balance, bir denge olması lazım. Finansı gözden çıkarın demiyorum ama yaratıcı ekiple, vizyonu hikayeye bağlı yaratıcı ekiple, pazarlama ekibiyle birlikte bir collapse yaptığınızda, onlara söz hakkı verdiğinizde, finansa verdiğiniz süre kadar, finans ekiplerinize verdiğiniz süre kadar, bütçe ekiplerinize verdiğiniz süre kadar kreatif parta da verseniz aynı oranda sizden bir para eksilmeyecek. Sadece kreativite, yaratıcılık da eklenmiş olacak. Bu da başka bir önerim olabilir. Yapımcı profillerine geçelim. Yurt dışında filmler genelde size dediğim gibi daha bir sistemin içerisinde ilerler. Yapımcılık dediğimiz şey. Ve o yapım şirketinin içinde çalışan başka yapımcıların işleri onların işleri gibi gözükür. Ya bu ne demek? Marvel Disney Marvel'ın sahibi değil mi? Marvel Disney'in artık zaten bu uzun bir süredir böyle. Siz Marvel filmleri için Kevin Feige'in yapımı deriz. Disney yapımı demeyiz mesela. Çünkü o yapım profilinin, o yapımcı profilinin belli bir vizyonu ve aynı zamanda belli bir ekibi vardır. O ekiple ilerler. Türkiye'de ise yapımları genelde oyuncularıyla biliriz. Yani onun kreatif ekibi olarak almayız o ürünün sahibini. Kıvanç'ın filmi, Çağatay Ulusoy'un dizisi, ne bileyim bu gibi tanımlarla ilerler diziler, filmler. Ama çok yanlış. Bunu oyuncuların, bu laf etmek için söylemiyorum, bunu oyuncuların kendisi de söylüyor, zanaatkarlar diye. Evet, onlar zanaatkar arkadaşlar. Yani onlar bir ürünün sahibi değiller. O ürünün içindeki bir ingredient dediğimiz yapı taşlarından biriler sadece. Endüstri sistemine gelirsek, bu bütün oyuncuların da aslında en yakındığı şeylerden biri sendikalaşma. Yurt dışında, Hollywood'da belli bir sendika vardır. Bütün oyuncular bunun içerisindedir. Bütün Hollywood bu sendika düzeninde çalışır. Tabii ki de yırtıcılığından, Hollywood'un yırtıcılığından, yapımcıların yaşadıkları şeylerden, yapımcıların yaşattırdıklarından 1000 tane, burada size milyon tane örnek verebilirim. Çok kötü şeyler var. Ama benim bu videoda bahsetmek istediğim şey şu. Hollywood çok korkunç, çok fazla adaletsizliğin olduğu bir yer. Ama nasıl oluyor da Amerika, kendisi de öyle. Çok korkunç aslında şeylerin olabildiği, olduğu bir yer. Ama nasıl oluyor da en güçlü ülkelerden biri oluyor? Ve maalesef bizim ülkemiz aynı yapı, akıl, fikir maalesef tarzına sahip olup bu kadar düşük bir ülke haline gelebiliyor ekonomik anlamda. Aslında burada bir sistemsel bozukluktan bahsetmeye çalışıyorum. Yani burada amacım gerçekten Amerika'yı övmek değil. Çünkü nefret ediyorum. Yani bu kişisel bir şeyim. Özellikle Puff Diddy olayından sonra adaletsizliğin dünya düzeninde kime vurup kime vurmayacağı o kadar belli ki. Adaletin. Çok sinirliyim yani o ülkeye. Ama benim bu videodaki amacım bu kadar yapı taşlarındaki farklar,
aslında. Ne diyordum? Hollywood'da sendika düzeni vardır. Sendikaya bağlı çalışır. Türkiye'de ise refleks arkadaşlar. Ya bir dizi tutarsa 100 bölüm, tutmazsa 5 bölüm. Bu şekilde ilerler. Ve maalesef ki bu sendikalaşma olmadığı için oyuncular paralarını alıyor arkadaşlar. Sözleştikleri parayı. Oyuncularla ilgili hiçbir sorun yok. Set ekibi, prodüksiyonda geçtim, set ekibi maalesef ki yeni iş aramaları gerekiyor. Sanki bu olmuş gibi. Başka iş aramaları gerekiyor. Onlar ekmeklerinden oluyorlar. Olan onlara oluyor yani. Yani o zannettiğimiz gibi maalesef hiçbir yok oyuncunun adı çıkıyor onun dizisi tutmadı diye. Arkadaşlar hiçbir oyuncunun adı çıksa bile hiçbir etki etmiyor. En kötü reklam yapıyorlar. Bir etkisi yok. Yok yani. Reputasyonlarına bir etkisi yok bunun. Burada en büyük kurban aslında o set ekibi. En büyük mağdur o set ekibi. Sendikalaşma olmadığı için. Anlatının merkezi ve risk, vizyon. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu ne? Şöyle, risk almıyoruz. Bizim ülkemizde maalesef ki bir dizi ve filmin tutması demek 100 tane daha o dizi ve filmden yapılması demek. Bu zaten en büyük yapımcıların düştüğü tuzaklardan biri. Bu arada arkadaşlar şunu not etmişim. Amerika'dan sonra ikinci en büyük ihracat eden ülke dizi film Türkiye. Bunun sebebi kalite mi? Değil tabii ki. Tamamen bizim 3 saatlik diziler, filmler yapıyor olmamız. Dijital platformlarla birlikte evet yapımcılıkta da belli değişikliklere gidildiğini umuyorum. Çünkü artık dizi süreleri kısaldı dijital platformda. Ya arkadaşlar yok ya ben politik olamayacağım. Hiçbir şey değişmedi. Ben dijital platformlardaki Türk dizilerinden daha da çok nefret ediyorum diyebilirim. Çok kötüler. Çok kötüler. Bu arada iyilerine asla bir şey söylemiyorum. Bir başkadır. Fatma. Şahsiyet. Başka geliyor mu aklınıza? Vallahi gelmiyor benim aklıma başka dijital platform dizisi. Gibi. Prens de bence iyi bir dizi. Bir risk alınmış. En azından farklı bir dizi. İlk ve son diyebilirim. Bakın 6 olduk. 6. Son kaç yıldır var bu dijital platformlar. Ve bunca yıldır 6 falan. Yani buna baktığımızda yapımcılığın da maalesef çok değiştiğini göremiyoruz. Çünkü orada da star stratejisi uyguluyoruz. Star oyuncuyu al, koy, onunla anlaş, ne verirsen izleyecek seyirci, ne verirsen izlemiyor. Ne verirsen izlemiyor. Yani kendi oyun alanlarında oyun oynuyorlarmış gibi. O ona para veriyor, bu buna para veriyor. Ne çok yükseliyorlar ne çok düşüyorlar. Hiçbir şey yok ortada. İzleyici içinse hiçbir seyir keyfi veren hiçbir şey yok ortada. Yani bu 6-7 diziden belki unuttuklarım vardır. Hadi 10 olsun. 2015 yılında falandı galiba. İlk işte bu platformların hayatımıza girmesi. 2015-2014 diye hatırlıyorum. Öyle bir şeylerdeydi galiba. 10 yılda 10 dizi film falan. Yani anlayacağınız üzere benim de anlatmak istediğim şu ki yapımcılık para işi değil vizyon işi. Umarım bunu sektörde anlar ve yapımcılar da anlar ve kendilerine iyi veliahtlar yani iyi insanlar yani iyi yapımcılar yetiştirilmesi gerekiyor. İyi işletme sahiplerinin yetiştirilmesi gerekiyor bu ülkede. İşletme o kadar göz ardı edilen bir meslek ki ülkemizde. Her meslekte bu var ama işletme daha da çok bildiğiniz üzere yani en kötü işletmeye girersin gibi bir kafa var bazı insanlarda. Ama öyle olmamalı. Çünkü işletme maalesef ki demeyelim, işletme her şeyin işletimi.
Neyse bu videonun sonu diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Derin Universe'a abone olmayı, Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.